Merhabalar, ben Ferhan Turhan. 2013 yılında kurmuş olduğum girişimci Engelliler İşletme Kooperatifi'nin hem yönetim kurulu başkanı hem de kurucu başkanıyım. Bu işletmemizde engelli personelimizle birlikte doğal, kimyasal hiçbir içerisinde olmayan saksı toprakları, bahçe toprakları gibi ürünler üretmekteyiz. İşim 2013 yılında kurmuş olduğum bu kooperatifle özellikle engelli bireylerin istihdamına yönelik istihdam yaratmak ve bununla birlikte dünyanın en değerli doğal gübrelerinden organik gübre üretimi ve bu üretmiş olduğumuz gübreyle de saksı toprakları, bahçe toprakları gibi böyle çok çeşitli üretmiş olduğumuz toprak çeşitleri var. Bunların üretimini yapmaktayız. İzmir 9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü mezunuyum. Ama mesleğimle hiç alakası olmayan bir meslek yaşantım var. İnşaatla hiç uğraşmadım. Kendimi bildim bileli, ilkokul yaşlarımda bile ailemden aldığım harçlıklarla çay tabağı, çay bardağı satın alarak pazarlarda ticarete başladım ben. Benim içimde vardı her zaman bir ticaret yapmak, istihdam yaratmak ve bu amaçla hayatımda ilk defa bir yerde 4 sene maaşlı olarak çalışmak zorunda kaldım. Onun haricinde hep kendi işimi yaptım. ...2000 yılında şanssız bir bel ameliyatı neticesinde 2 seneye yakın bir yatağa bağımlılık evrem vardı. Bundan sonra ayağa kalkabildiğimde kendime bir özgüven eksikliği, acaba başarabilir miyim, başaramaz mıyım endişesiyle uzun bir süre bir bocalama devri geçirdim. Ve 2009 yılında bu arada bu rahatsızlığım neticesinde işlerimi kaybetmiştim. Memur olarak bir başka yerde asgari ücretle çalışmaya başladım. Ama background'umda, geçmişimdeki bilgi ve becerilerimle neler yapabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim derken bir proje yazdım. Ve bu proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İzmir Valiliği tarafından destek gördü. Projemin amacı da engelli bireylerin istihdamı ve organik atıkların değerlendirilerek gübre elde edimiydi. Ve 2013 yılında da bu işletmemi, bu kooperatifi hayata geçirme fırsatım oldu. İş derken pazardan, ticaretten önce engelli bireylerin iş piyasasında, iş gücü piyasasında iş bulmaları o kadar zordu ki ben de engelli bir birey olarak öncelikle buna nasıl katkı sağlayabilirim hesabıyla bir proje yazdım. Artı evsel atıkların değerlendirilmesi günümüzde hala daha zor olduğu için çıkış ana prensibim evsel atıkları değerlendirerek istihdamda neler yapabilirim? Engelli bireyleri doğayla nasıl bütünleştirebilirim? Toprakla nasıl bütünleştirebilirim? Bu fikirden yola çıkaraktan işletmemi kurdum. Ticari fikir daha sonra arkasından zaten oluştu. Evet, yurt dışında bu işletmeyi kurduktan, bu kooperatifi kurduktan sonra üretmiş olduğum ürünü daha nasıl geliştirebilirim? İşleri daha nasıl arttırabilirim amacıyla yurt dışı seyahatlerim oldu. Ve bu yurt dışı seyahatlerim neticesinde 2015 yılında Hollanda hükümetinden bir teklif geldi. Ve 2015 yılından itibaren de Hollanda merkezli küçük bir işletmelerimde de bu işin devamını yapmaktayım. Tamamıyla benim kendi araştırmalarım, yurt dışı araştırmalarım. Onların tabii her ülkenin kendine göre kanunlarına, yasalarına ve yönetmeliklerine göre uygulanabilirlikleri vardı. Ben oradaki örnekleri ülkemize uyarlayaraktan hayat buldurdum bu projeyi. 2015 yılında
Hollanda'nın Breda şehrinde öncelikle bir vakıf kurdum. 2017 yılında da Rotterdam merkezli şirketler kurdum. Orada da tamamıyla solucan gübresi üretimi üzerine faaliyetlerde bulunuyorum. Oradaki tabii en büyük desteğim Hollanda hükümetinden teklif gelmesi ve rehberliğimi, proje desteğini, yabancı bir ülkede yeni bir yatırım yapmanın desteğini en büyük Rotterdam Partners'taki yetkililerden aldım. Tabii bu projeyi yazdıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı beni KOSGEB'in düzenlemiş olduğu programlara yönlendirdi. Orada KOSGEB bir aylık eğitimlerine katıldım. Bir aylık eğitimlerden sonra da projeyi zaten bu arada sunmuştum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na. Ve oradaki eğitimlerimi tamamladıktan sonra 2013 yılında 136 bin liralık bu nakdi değil sadece personel giderlerini belli kısmını karşılayan 136 bin liralık bir rakama tekabül edilen bir destek aldım. Tabii 2013 yılında İzmir'in Urla ilçesinde Yıldıztepe Şehitliği'nde projemiz hayat buldu. 3 sene orada devam ettirdik. Ondan sonra fiziki şartlardan dolayı İzmir şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız, o zamanki Seferihisar Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in büyük destek ve katkılarıyla şu anki mevcuttaki Seferihisar'daki bu işletmemizin yeri tahsis edildi. 10 yıllığına kiraladık ve burada üretimlerimizi burada devam ettirmeye başladık. Ve hala da üretimlerimiz burada devam etmekte. Şimdi çok yakın eşim de dahil olmak üzere herkes beni hayalcilikle suçladı. Sen dediler Ay'a dondurma satmaya hadi gidelim deseler Ay'a gidersin diye böyle tenkitlerle karşılaştım. Ama ben de kendilerine söylediğim tek bir kelime vardı. Ve daha sonra bu kelime benim sloganım oldu. Her şey hayal etmekle başlar. Hayalsiz insan boş insandır. Ve ben bu hayalimi gerçekleştirdim. Ve o günden bugüne de çok şükür birçok aileye ekmek veriyorum. Güzel üretimler yapıyorum. Ve dünyanın en mutlu insanı da ben oldum. Tabii çevremden çok tepki aldım. Hayalcilikle suçlanıldım. Gerek engellilik kanunlarındaki eksikliklerden dolayı çalıştırma, çünkü 2013 yılında bu projeye başlarken zihinsel ve ruhsal engellinin kaç saat çalışabilir olduğuna dair bir yönetmelik yoktu. Normal sağlıklı bir insan gibi 8 saat çalışamayacağı için engelli bireylerin bunda oldukça zorlandım. Tabii ilk başta beni hayalcilikle suçlayanlar daha sonra engelli personelimin, engelli bireyimin ne kadar topluma adaptasyon sürecini kolaylıkla aştığını görünce herkes bu projeyi destekleme kararı aldı. Ve herkes tarafından takdirle karşılandı bu proje. Keşke bu proje devletimizin ilgili kurumlarının vermiş olduğu veya verecek olduğu desteklerle uzun süreli hayat bulması en büyük arzum. Benim adım Mehmet Ali Sarızeybek. Ferhan Bey'in arkadaşıyım. 10 yıla yakın zamandan beri tanışıyoruz. Ferhan Bey insanları çok seviyor. Hele engelli bireyleri, kendisi de engelli olduğu için onlara karşı farklı bir hissiyatı, farklı bir duyarlılığı var. Doğayı seviyor. Engelli bireylerin girişimleriyle doğayı birleştirmiş durumda. Ben kimya yüksek mühendisiyim. Yaptığı işlemlerin içinde, ürettiği toprakta hiç kimyasal yok. Bu üretimi yapan insanlar da engelli bireyler. Dolayısıyla bunların ikisini yan yana getirdiğinde çok güzel, çok kutsal bir iş yaptığına inanıyorum.
mücadeleci bir insan. İnsanlara dokunmaktan mutluluk duyan bir insan. Otizmli kardeşlerimize burada iş vermekle, onlar önceleri anneleri babaları ellerinden tutup getiriyorlardı. Daha sonra otobüste kendileri gidip gelmeye başladılar. Topluma entegre oldular. Aslına bakarsanız, engeli insanın vücudunda aramamak lazım. Yani vücudundaki engel benim gözümde engel değildir. Pek çok kişi yakın zamana kadar engelli oluşunu evlerinde saklanarak utanıyorlardı. Ama Ferhan Bey'in bu girişimi onları toplum içinde entegre olmaya, insanlarla bütünleşmeye, ben de varım, ben de bir bireyim, ben üretebilirim, ben yapabiliyorum noktasına getirmesi beni çok mutlu ediyor. Bizim ürünlerimiz tamamıyla doğal ürünlerden elde edildiği için kitlemiz biraz daha farklı. Kimyasal içerisinde hiçbir şey yoktur. Ürün yoktur ürünlerimizin. Dolayısıyla her geçen gün hem ürün yelpazemiz hem de müşteri potansiyelimiz artmaktadır. Şu anda 6 personelimizin 10 çalışan personelimizin 6'sı dezavantajlı kesimler. Tabii projemiz özellikle engelli bireyler üzerinde o kadar büyük etkileri oldu ki şöyle özetleyebilirim. Her biri artık ben de varım demeye başladı. Ben de para kazanıyorum. Kendi özgüvenleri, kendi girişimlerinin yanında özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Ailelerde çok büyük bir rehabilite yarattı. Çünkü Türkiye'deki engellilik olgusu özellikle zihinsel ve ruhsal engellilerde 4 duvar arasında bir eğitimle gerçekleşmekte. Fakat bizim projemiz tabiatla, toprakla buluşturan, kendine özgüvene kattıran bir proje olduğu için gerek otistik personelimizde, gerek ruhsal engelli bireylerde kendine özgüvenleriyle birlikte muhteşem gelişimler. Örneğin ilk 1 ay, 2 ay ailelerin ellerinden tutarak otobüste gelen personelimiz bir süre sonra kendileri gelmeye başladı. Hatta İzmir'i gezmeye başlamışlar. 2 çiftimiz güzel bir yuva kurdular ve hala yuvalarını devam ettiriyorlar. Evlendiler. Bunları duymak, bunlara vesile olmak bence en güzel gurur kaynağı. Tabii ki ismim Kemal Çetikli. Ferhan Bey ile yakınlığım birkaç sene öncesinden müesseseye müşteri olarak gelmemle başladı. Onun aziz hikayesini dinlemeye başlayınca epey duygulandım tabii ki. Böylesine yüce bir görevi üstlenmesi, böyle insanlara yardımcı olmaya çalışması, engelli bireylerimize alan açması, topluma kazandırılması konusunda çok büyük özveriyle çalışması, didinmesi ve neticede onları mutlu etmesi, bu hikayenin tümü beni içine aldı. Ben alışveriş yapmak üzere gelmiştim. Toprak alacaktım balkondaki bitkilerime. Bunu duyunca daha fazla etkilenmeye başladım ve alışverişimi sürekli burayla yapmaya başladım. Bunun akabinde çevremi de buraya yönlendirmeye başladım. Dolayısıyla gönüllülük esasına göre bir nebze de olsa faydam dokunmasını istedim. Çünkü eninde sonunda hepimiz birer engelli adayıyız. Ne zaman başımıza ne geleceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Onun için bu zamanlarda destek olursak bu gibi bireylere, ileride böyle bir şeyle karşılaşırsak bize de destek olacak insanların çıkmasını arzu ettim. Karışımlarımız, ana ham maddelerimiz
Karışım makinemizde karıştıktan sonra eleme makineleriyle eleniyor. Elendikten sonra bantlarla saksı toprağı olarak müşterinin isteğine göre paketleniyor. Çok küçük bir işletme olmamıza rağmen günde 20 metreküp yani 20 bin litre üretim kapasitemiz var. Üretmiş olduğumuz ürünlerimizi yurt içinde İskenderun'dan İstanbul, İstanbul'dan Ankara'ya kadar ürünlerimizi pazarlamaktayız. Seve seve. Daha büyük çapta değil 10 kişiyle, onlarca kişiyle işimi büyütmek, engelli bireylere istihdam sağlamak isterim. Girişimcilikte en büyük ilhamım engelli uzun süre yattığım için kalktıktan sonra engelli bireyler için ne yapabilirim düşüncesi benim bu girişimciliğe atılmamdaki en büyük etkendir. Onlara neler yapabilirim? Nasıl istihdam edebilirim? İş gücünü nasıl sağlayabilirim? Çıkış noktam bu oldu. Hayal etsinler ve adım atmaktan asla ve asla korkmasınlar. Yönetmelikleri takip etsinler ve asla yılmasınlar. Engelli bir girişimci olarak engelli bireylere faydalı olabildiğim için çok mutluyum.